evrenin en küçük yapı taşlarının nokta değil, birer enstrüman teli gibi titreyen sicimler olduğunu hayal edin. Muazzam bir kozmik senfoniye hoş geldiniz. Onlarca yıl boyunca atomun kalbindeki parçacıkların sıfır boyutlu noktalar olduğunu düşündük. Ancak sicim teorisi, her şeyin temelinde hayal bile edilemeyecek kadar küçük, titreyen enerji iplikçikleri olduğunu iddia ediyor. Tıpkı bir keman telinin farklı notalar çıkarması gibi, bu sicimlerin farklı frekanslarda titremesi de elektronları, kuarkları ve fotonları oluşturuyor. Ancak bir sorun var. Bu sicimlerin matematiksel olarak tutarlı olabilmesi için bizim bildiğimiz 3 boyutlu uzay ve 1 boyutlu zaman yetmiyor. Sicim teorisi evrenin aslında 10, hatta M kuramıyla 11 boyutlu olması gerektiğini söylüyor. Peki eğer bu boyutlar varsa biz onları neden göremiyoruz? Cevap, boyutların katlanma biçiminde gizli. Bir bahçe hortumuna uzaktan bakarsanız tek boyutlu bir çizgi görürsünüz. Ancak yaklaştığınızda hortumun etrafını saran ikinci bir boyut olduğunu fark edersiniz. Fizikçiler ek boyutların Calabi-Yau adı verilen karmaşık geometrik şekiller halinde atom altı seviyelerde kendi üzerlerine katlandığını düşünüyor. İşte bu gizli boyutların şekli evrenimizin fizik kurallarını belirliyor. Işığın hızı, kütle çekiminin gücü ve parçacıkların kütlesi. Hepsi bu 11 boyutlu geometrinin birer sonucu olabilir. Yani bizler aslında çok daha büyük ve karmaşık bir yapının sadece yüzeyini görebilen canlılarız. Sicim teorisinin en büyük vaadi, her şeyin teorisi olabilmesidir. Genel görelilik ile kuantum mekaniği arasındaki o devasa uçurumu kapatabilecek tek köprü budur. Çünkü bu teoride kütle çekimi de diğer tüm kuvvetler gibi aynı sicimlerin farklı bir titreşiminden ibarettir. Bazı fizikçiler bizim evrenimizin devasa bir 11 boyutlu uzayda yüzen bir zar, brane olduğunu savunuyor. Belki de paralel evrenler bize sadece birkaç milimetre uzaklıkta ama bizim göremediğimiz o ek boyutların içinde saklanıyordur. Birbirine çarpan bu zarlar yeni büyük patlamaları tetikliyor olabilir. Eğer tüm gerçekliğimiz sadece devasa bir orkestranın müziği ise, sizce bu notaları kim veya ne besteledi? Boyutların ötesindeki yolculuğumuz devam edecek. Bir sonraki bölümde evrenin en vahşi sonu olan büyük yırtılmayı inceleyeceğiz. Uzay ve bilimle kalın.